Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım herkes güzel bir bayram geçirmiştir. Benim için biraz yorucu oldu diyebilirim. Ama şimdi tekrar videolarımıza geri dönüyoruz. Bu arada güzel bir haberi vermek istiyorum başlamadan önce. Bu da Mehmet abinin tekrardan oyuna dönmesi ve de 1453. eyalette hep beraber başlayacak olmamız. Zaten bir Türk grubu vardı, bana yazmışlardı yorumlarda. Katılmayı düşünüyordum. Bir de yakın zamanda Mehmet abinin de katılacağını öğrenince ayrıca da daha çok mutlu oldum. Sonunda böyle gerçekten güzel bir Türk ittifakında, çok fazla aktif kişinin olduğu bir Türk ittifakında güzel bir mücadele vereceğimizi düşünüyorum. Hem de tarih, eyalet olarak da anlamlı bir tarih seçilmiş. Yaklaşık bir ay sonra tahmin ediyorum ki açılacaktır. Bugünkü konumuza gelecek olursam gördüğünüz gibi Şafak Adası'ndan bahsedeceğim arkadaşlar. Zaten ilk günlerden daha keşfettiğimiz bir taktik vardı ki biz oduncu kampımızı koyduğumuz yerde ağaçlarla yönlendirme yaparsak istediğimiz yere gidebiliyorduk. Bunu da tabii ki öncelikle hızlı bir şekilde sandıklara ulaşmak için kullanıyorduk arkadaşlar. Bu şekilde her seferinde ilerletiyoruz adım adım, bir sonraki adıma geçirip tekrardan ağaçlarımızı bir sonraki adım için yönlendiriyoruz. Eğer belirli bir süreden fazla bakmazsak bizim alanımız açılıyor ve farklı alanlara oduncular gitmiş oluyor. O yüzden sık sık bakıp bu alanları tekrardan ağaçlarla belirlemek lazım arkadaşlar. Bu zaten klasik bilinen bir taktik. Artık benim videolarımı izleyenler olsun, diğer arkadaşlarımın videolarını izleyenler olsun bu taktiği biliyordur diye düşünüyorum. Şimdi kendi geliştirdiğim kısma geleceğim. Kendi geliştirdiğim kısma gelmeden önce genel olarak Şafak Adası'yla daha tanışmamış ya da ilk defa tanışacak kişi için de kısa bir bilgilendirme geçeyim arkadaşlar. Sanırım 19 ya da 20 olması lazım. 19 veya 20 fırın seviyesinde Şafak Adası açılıyor arkadaşlar. Tabi eyalet yaşına da bağlı bu durum. Şafak Adası açıldıktan sonra ilk tabii ki yani bir seviyeyle ilerletiyoruz ağacımızı. Her seferin bir level arttırıyoruz. Yan taraftaki görevleri tamamlıyoruz. Görev sekmesinde yaklaşık 2-3 tane görev oluyor. Önceliği oraya veriyoruz arkadaşlar. Oradaki görevleri tamamlayıp ağacımızın seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz. Ağacımızın seviyesi yükseldikçe bize yeni binalar çıkartıyor. Yeni binalar çıkardıkça da yeni ek özellikler kazanmış oluyoruz. Bu ek özellikler inşaat hızı olabiliyor, eğitim hızı olabiliyor, araştırma hızı olabiliyor. Onun dışında toplama hızı olabiliyor. Belirli bir seviyeden sonra artık gene hero'larda olduğu gibi nadir, epik ve mitik şeklinde ilerliyor binalarımızın kaliteleri, renk o şekilde ayrılıyor. En son artık öyle seviyelere geliyoruz ki birlik saldırısı, birlik savunması, piyade saldırısı, piyade savunması, mızrakçı saldırısı gibi pek çok yeni bina açılmış oluyor ve bu binalarla güzel bonuslar almış oluyoruz arkadaşlar ve bu bonuslar kalıcı. O yüzden de bizler için çok önemli. Aynı petlerde olduğu gibi Şafak Adası'nda ek bir bonus alma imkanı tanımış oyun bize. Bence yapılan güzel yeniliklerden biri diyebilirim. Hem tarzını sevdim hem de bu bonus olayı güzel olmuş. Yani gerçekten aktif bir şekilde Şafak Adası ile ilgilenen kişiler de oyunda güzel bir artı elde ediyor. Savaşlarda güzel bir bonus elde etmiş oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi bayağı bir elmas mı bu? Elmas da değil, zümrüt gibi bir şey. Şey deniyordu buna, yaşam ağacı özütü. Yaşam ağacı özütü dediğimiz o yeşil şeylerden bayağı bir topladık. Şimdi marketimizden gelip alışveriş yapacağım arkadaşlar. Bu yaptığım alışverişlerle birlikte şunu da söyleyeyim bu arada. Her yaptığınız alışveriş belli bir yani bina puanı gibi bir şey veriyor aslında. Böyle bir ev işareti var arkadaşlar. Orada bir puanınız artıyor. O puanla aynı zamanda sıralamadan da bakabiliyorsunuz. Hani kendi seviyenizdeki kişilerle ne durumdasınız? Hani orta seviyede misiniz yoksa aşağılarda mı kaldınız yoksa iyi durumda mısınız? Oradan da sıralamadan da kendi durumunuzu görebilirsiniz. Bu bina puan dediğimiz şeyler bizim ağaç seviyesini yükseltmek için ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri arkadaşlar. O yüzden bu yaşam özütüne karşılık gelen mesela 1000 puan veriyor bu mitikler. Bina puanı 1000 puan olduğu için hani bir karşılaştırma da yapabilirsiniz. Hani yaşam özütü miktarına karşı ne kadar çok bina puanı veriyorsa size onu tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ben genel olarak başta her binadan birer tane yerleştirme taraftarıyım. Zaten aktif bir limitli bir dediği de şu oluyor arkadaşlar. Mesela bir binadan bir tane aldınız.
Sonrasında aynı binadan tekrar alırsanız ve bu binayı yerleştirirseniz bu ikinci aldığınız binadan bir bonus elde edemiyorsunuz. Çünkü bu bina için bir limit tanınmış ve bu bir limitten sadece bonus elde edebiliyorsunuz. Peki birden fazla almak bizim ne işimize yarayacak derseniz, birden fazla almak şu işinize yarayacak arkadaşlar. Mevcut binanın seviyesini arttırmaya yarayacak. Mevcut binanın seviyesini arttırmak için de o satın aldığınız binayı yerleştirmemeniz lazım. Evet, mesela şu an ben bir mevcut binamın seviyesini arttırdım gördüğünüz gibi ve böylece artık yaşam ağacımın son seviyeye çıkarabilecek duruma geldim. Bizden 100.000 yaşam özütü istiyordu. Ayrıyeten de 20.000 de bina puanı istiyordu. Artık iki özelliği de sağladığım için yaşam ağacımı yükseltebiliyorum. Hemen şöyle yükseltelim. Evet, gördüğünüz gibi yeni özellikler açıldı. Buradaki görevi de tamamlamış olduk tabii ki. Yanda hemen görev işaretimiz yandı gördüğünüz gibi. Yeni özellikler bize neler getirecek onlara bakacağım. Buradaki 10. seviye yap ödülünü de aldığımızda artık görev sekmemiz kapanıyor arkadaşlar. Çünkü tüm görevleri tamamlamış oluyoruz. Artık yan tarafta bir görev sekmesi bizim için olmayacak. Yaşam ağacı maksimum 10 seviyeye kadar çıkabiliyor. Buradan sonrası artık binaların seviye yükseltmesi olacak bizler için. Tabii çok fazla güzel bonusu olan bina olduğu için de bizim aynı şekilde özen göstermemiz ve yaşam özünü düzenli bir şekilde toplamamız çok önemli. Ben şu an sıramada bayağı gerilerdeyim. 168. sıradayım. Çünkü düzenli bakamadım oyuna arkadaşlar. Yani ilk geldiği günden itibaren düzenli bir şekilde baksaydım ben de iyi bir sıralamada olabilirdim. Neden olabilirdim diyorum. Çünkü çok fazla para yatırmaya yönelik bir etkinlik diyemem. Daha çok zaman ayırmaya yönelik bir etkinlik. Güzel bir şekilde zaman ayırırsanız ve de doğru taktikleri uygularsanız güzel bir sıralama elde edebilirsiniz. Açıkçası oyununda pek çok yerde paranın önemi oluyor. Yani para basanlar veya para harcayan kişiler daha fazla avantaj elde ediyor. Bu Şafak Adası'nda böyle ciddi bir avantaj elde edilemiyor parayla, öyle söyleyeyim. Tabi ufak tefek faydalı konular olabiliyor ama genel olarak tamamen sizin emeğinize kalmış durumda. Bu durumda da sık sık giriş yaptığınızda buraya da bakarsanız, işte dediğim gibi ağaçlarınızı her seferinde yönlendirirseniz istediğiniz hedefe ya da birikenleri sınırı dolmadan toplarsanız hızlı bir şekilde, güzel bir şekilde geliştirebilirsiniz Şafak Adanızı. Ben şu an tamamen her taraftaki sisi kaldırmadım arkadaşlar. Tamamen her taraftaki sisi kaldırdıktan sonra işte o zaman dekorasyon işine gireceğim. Güzel bir dekorasyonu o zaman yapmayı planlıyorum. Böyle tamamen artık her yer açıldıktan sonra. Tabi tamamen her yer açılmak demişken şimdi esas kendi taktiğim konusuna geleceğim arkadaşlar. Bu videonun ilk kısmında size ağaç seviyesini yükselttiğim kısmı göstermek istedim. İkinci kısmında ise yani farklı bir günden devam edeceğim. Biraz daha yaşam özütü biriktirip tekrardan sizler için taktik bir kısmından geçiş yapacağım. Evet arkadaşlar, yeni günden merhaba. Tekrardan 100.000 kadar yaklaşık bir yaşam özütü biriktirdim ve tekrardan kayda girdim. Bu videoda sizlere bahsettiğim taktiği daha net bir şekilde göstereceğim. Şimdi böyle bu videoda deyince bir garip oldu. Farklı günlerde çekince aslında aynı video ama sadece iki günü birleştirdim sizler için. Birleştireceğim. Evet, şimdi tekrardan giriş yapar yapmaz hemen ben bu ağaçlarımla yönlendirme işine girişiyorum. Gördüğünüz gibi sağ üst köşede bir sandık var. O sandığı alacağım. Aslında öbür taraftan da girip alabilirim. Oradan daha yakın ama ben şimdi sizler için ilerlediğim yolu bozmak istemiyorum arkadaşlar. Mesela bu üst köşede de gene bir sandık var. Aynı şekilde o yoldan gidip de o sandığa yönlendireceğim. Şimdi size bozmak istemediğim taktik dediğim taktik şu arkadaşlar. Siz alan açılır açılmaz, yani Şafak Adası'na başlar başlamaz kendinize en sağdan ya da en soldan 3-4 ağaç seçin arkadaşlar. Bu 3-4 ağacı boş geçin. 3-4 ağaçtan sonra başlayın o yönde dümdüz bir şekilde en dibe gidene kadar kazılarınızı yapın. Hadi kazısı ya. Ağaç kesme. Yani dümdüz bir şekilde yol takip edin arkadaşlar. Bunun yolu da sürekli sık sık her oyuna girdiğinizde odun fabrikanızı ilerletmek. Odun fabrikası mıydı, bunun adı da neydi? Her neyse, işte anladınız siz ne dedim. Bu ağaçları kesmeye yarayan binanızı ilerletmek.
Dümdüz bir şekilde ilerlettiğiniz zaman şöyle gördüğünüz gibi girintiler oluşacak arkadaşlar ve yaklaşık 3-4 ağaçlık bir alandaki sis kalkmış olacak. Yani sadece siz kendi kazdığınız alanı değil, aynı zamanda sağınızdaki ve solunuzdaki 3-4 ağaçlık alanı görmüş olacaksınız. Aynı şekilde 3-4 ağaç sonra diğer binanızı yerleştirip oradan da düz bir şekilde girerseniz kendinize böyle koridorlar açmış olursunuz arkadaşlar. Ben bunu açıkçası alan savunması olarak özetledim. Alan savunması yaparak her tarafı kısa bir sürede görmeyi hedefliyorum. Evet, burada da yeni eşyalar gelmiş. Bunlar ne işe yarıyor bir bakalım arkadaşlar. Bu eşyalardan birinde fenerle ilgili bir şey yazıyordu. Satın alınca fener çıkacak vesaire gibi bir şey yazıyordu ama hani bakıyorum ne eşyalarda fener var ne de hani adanın etrafında bir fener var. Buradan da kaybolmuş o satın aldığım şeyler. Acaba nereye kayboldu? Onu da anlayamadım. Tekrardan bir her tarafa bakayım. Belki bir kenarda bir köşededir. Yok. Aynen hiçbir yerde yok. Yani hiçbir yerde feneri göremiyorum. Belki de hani belli bir süre sonra gelecektir ya da oyuna giriş çıkış yaptıktan sonra da gelecek olabilir. Onu tam çözemedim. Ama siz son seviyeye ağacınızı yükselttiğinizde alışveriş kısmına 2 tane daha yeni, daha doğrusu 3 tane daha yeni eşya geliyor arkadaşlar. Bu eşyalardan biri dediğim gibi fener sağlayacakmış. Hem birlik hem de hem birlik saldırısı hem birlik savunması verdiği için önemli bir şey olacak bu fener. Aynı zamanda işte dekorasyonların gelişimini sağlayan bir mitik parça var burada. Onu da ihtiyaca göre alabiliriz. Bir de binaları yükseltmek için isteyecek bir şey diyor. Yıldızlı deniz feneri. %1 veriyor. Tabii yükselttikçe daha fazla birlik öldürücülüğü ve sağlığı verecektir muhakkak. Ama işte nasıl yerleştireceğiz? Bunu daha çözemedim. Nasıl kullanılır hale gelecek? Aa, buradaymış. Tamam, burada. Aynen. Buradan değişiyormuş. Bir eski hali var. Bir de şimdi fenerli halini yerleştir diyebileceğiz. Yükseltmek için de bu aynı parçadan 2 tane istiyor. Herhalde o parçada tekrardan alışveriş kısmına artık gün aşırı mı gelecek, haftada bir mi gelecek onu tam bilmiyorum. Aa, gelmeyecek herhalde. Şu şeyden mi gelecek yoksa sadece? Belki de sadece parşömen gelecek. Parşömeni ona çevirecek. Yani çevireceğiz olabilir. Ama şu an için fenerimizi yerleştirdik en azından. Onu bir şekilde çözdük arkadaşlar. Artık fenerimiz var. Yükseltme süreleri zaten çok kısa. Önemli olan süre değil, bizim o eşyaları temin etmemiz olacak. Bunun da yolu düzenli bir şekilde buraya girip toplama yapmak olacak arkadaşlar. Toplamalarınızı aksatmadan yaparsanız, yaşam özütlerini düzenli olarak toplarsanız güzel bir gelişme kaydedersiniz. Gördüğünüz gibi ben hem sağ taraftan hem de sol taraftan kendime koridorlar açtım. Böylece sandık olan her yeri net bir şekilde görür hale geldim arkadaşlar. Siz de hızlı bir şekilde sandıkları toplayıp hızlı bir şekilde gelişim yapıp üst sıralarda yer almak istiyorsanız bu alan savunması taktiğini kullanabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.